Merhaba arkadaşlar. Bugün yurt dışından getirdiğim mini termal yazıcıyı tanıtacağım arkadaşlar. İnternette birçok video aradım. Yani şey olmuyor, iyi tanıtmamışlar. Tam olarak ne işe yaradığını göstermemişler. Onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar yazıcıyı aldıktan sonra size bir kutu geliyor. Kutunun içinde kullanım kılavuzu, yani küçük 3-4 şey. Burada bir QR kod var. O QR kodu tanıtıyorsunuz arkadaşlar. Telefonunuzda bir QR kod tarayıcı indirip ya da direkt olarak Funprint diye bir uygulama var. Şurada indirdim ben. İkonu tam gözükmüyor, parlıyor o yüzden. Onu indiriyorsunuz, uygulamayı kuruyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra yanında zaten bir tane Type-C kablo, şarj kablosu var. Sonra işte kendi, yazıcının kendi. Şuradaki tuşa basarsak arkadaşlar yanda Silipt'in olduğu yer açılıyor. Silipt burada. Şimdi bu Silipt'i şöyle çıkarmanız gerekiyor arkadaşlar. 1-2 santim. Sonra kapatmanız gerekiyor. Sesi duyuyorsunuz zaten. Silip de arkadaşlar kendi içinde var. Ben başka bir silip de aldım denemek için. Bu post cihazlarında olan silipler oluyor ya, ondan aldım bir tane. Fazla bir fiyat değil. 5-10 lira bir şey. Yani aldığınız yere göre, kırtasiyeye göre. Şimdi çalıştırıp deneyelim arkadaşlar. Fazla uzatmadan. Şu yanda diğer bir düğmesi var. Zaten güç tuşu. Odaklasın kamera. Aynen. Buraya 3 saniye basılı tutuyorsunuz. Burada şarj girişinin olduğu yerde ışıklar yanacak. Gördüğünüz gibi yandı. Daha sonra arkadaşlar buradan uygulamayı çalıştırıyoruz. Tabi tabletimiz açarsa, benim tablet biraz sıkıntılı. Giriş yapmanızı istiyor uygulama. Şimdi buradan Bluetooth'ta bağlıyorsunuz. Ben daha önce bağladım. Yani otomatik bağlanıyor artık. Burada Bluetooth'un adresi geliyor. Yani üstüne bastığınızda bağlanıyor. Sonra sizin çıkarabileceğiniz şeyler metin tarayabilirsiniz. Yani metin tarayıcı yazıyor. Tek tek deneyelim olmazsa. Buradan basarsanız bir fotoğraftan metin tarıyor. Daha sonra metin yazıp çıkarabilirsiniz. Buraya istediğiniz kadar yazı yazabilirsiniz. Font, yazı tipi, her şeyi seçebiliyorsunuz. İzin isterse izin veriyorsunuz. Kameraya açtı. Yapılacak listesi buradan. Bir tane to do list yani çıkarabilirsiniz. Şimdi birazdan göstereceğim size. Daha kaliteli çıkarıp çıkarmayacağınızı da göstereceğim. Yeni silip yaptığını banner çıkarabiliyorsunuz. Notlarınızı çıkarabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela bir tane seçiyorsunuz. Notunuzu yazıyorsunuz buraya. Çıkarıyorsunuz. Şöyle köşeye çekelim. Videoda fazla oynama olabilir. Kusura bakmayın. Yani sabitleyemiyorum. Kamerayı sabitleyecek bir şey yok. Daha sonra materyaller var. Burada resimler falan var işte. Yani bunlardan birini de çıkarabilirsiniz. Hayvanlar falan. Sonra label, etiketler. Etiket de yazabiliyor. Ama işte etiket silip de almadım ben. Yani biraz pahalıydı. Belki burada vardır yani. Türkiye'de daha ucuza vardır. İnternetten henüz bakmadım. Ben direkt normal silip olarak kullanmak için. Ha, bu mini termal yazıcı arkadaşlar termal, yani adı üstünde ısıyla çalışıyor. Yani şeyle çalışmıyor. Böyle bir mürekkep falan eklemenize gerek yok. Neyse, bir web sitesinden bir şey çıkaralım. Yani kendiniz bir web sitesinden yazı bile çıkarabiliyorsunuz. Örnek, ben Kemal Sunal yazayım. Wikipedia'yı açıyorum. Şimdi buradan mesela bu yazıyı çıkarmak istiyoruz arkadaşlar. Burada sağ köşede yazıcı işareti var zaten parmağımın olduğu yerde. Basıyoruz arkadaşlar. Current page diyor, all page diyor. Burada yazıyı odaklayayım gözükürse. Gördüğünüz gibi. Current'e basıyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir şey var. Bu kaliteyi arttırabiliyorsunuz. Şimdi mesela siyah beyaz sadece yazı tipinde çıkmasını istiyorsanız böyle. Dolgu da değil. Grafiğe tıklarsanız arkadaşlar resme dönüşüyor siyah beyaz. Vertikal, horizontal derseniz yani yatay veya dikey nasıl çıkartmak istiyorsanız. Shallow dediği bu,
Yazının kalitesi galiba arkadaşlar. Bunu denedim yani. Deep'in %100'e yaklaşıyor. Yani bayağı dolgulu oluyor. Deep'in diyeceğim. Number of copies yazan da arkadaşlar. Kopya sayısı. Bir kopya. Finish diyorum. Print dediğim zaman burada yazıcıda çıkmaya başlıyor arkadaşlar. Biraz odaklayabilirsem diyeceğim. Aynen odakladım. Bayağı hızlı da çıkıyor. Böyle. Şuradan köşeden yırtabiliyorsunuz arkadaşlar. Tekerle yırtmak biraz zor oluyor. Önce düzeltelim. Galeriden resim de çıkarabiliyorsunuz. Şu an tablette resim yok galeride. O yüzden çıkaramıyorum. Böyle yani yazmak istediğiniz bir şey olursa bunu çıkarıyorsunuz böyle. Şimdi bir de normal to-do list çıkaralım ya da resim çıkaralım. Merak ediyorsunuzdur. Odaklanma sorunu olabilir kameranın. Yani karanlıkta çekiyorum biraz. Aydınlık bir yer bulamadım. Hava kötü. Bir tane banner veya şey. Bu iyi değil. Şuradan materyal çıkaralım. Şunlardan birini çıkaralım. Print diyorsunuz arkadaşlar. Buradan yine kalitesini seçiyorsunuz. Grafik, yatay, kalite yoğunluğu. Moderate orta düzey. Onaylayın bir çıkarayım. Şurada picture zaten basılı. Hemen zaten onaylayıp gönderiyor. Ters tutuyormuşum. Bu kadar. Fotoğraf bile çıkarabiliyorsunuz arkadaşlar. Yırtarken sıkıntılı yırttık. Hayvan. Ya bir mürekkep şeyiniz olmuyor, sıkıntınız. Şu siyah beyaz bir fotoğraf var. Bunu çıkaralım. Basıyorum direkt. Bu gayet güzel çıktı. Böyle yani derslerinizde falan bunun etiketlisi de var. Mesela çıkarıp bir yere yapıştırabilirsiniz de not yazıp çıkarabilirsiniz de. Ders içinde bir tane örnek verelim. Mesela text to do list, yapılacak listesi ya da yapılacak listesinden ziyade notlar mesela. Notta çıkarıp PDF'te çıkarabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada dokümantasyonda ama benim bir PDF yok galiba. Bir deneyim. Yani cihazın içini açacak mı? Telefon daha hızlı ilerliyor. Tablet dediğim gibi sıkıntılı. Neyse şuradan web sitesinden yapabiliriz bir şey. Yani Wikipedia'da bir şey bulup ya da not mesela tarih notlar yazayım. Hangi sınıf önemli değil. Yani burada bir PDF değil de normal bir şey olabilir. Aynen daha az önce internette gösterdiğim gibi. İnternette sıkıntı var. Yani bilmiyorum işte aklınıza gelen her şeyi yazabilirsiniz yani buraya yazıp çıkartabiliyorsunuz. Burada print'e bastığınız zaman çıkıyor. Başka da burada şeyiniz var. Ayarlar falan var. Ne kadar çıkardığınız da yazıyor arkadaşlar. Mesela 5 kez yazdırdınız. 0.36 metre. Galiba milimetre ya da metre de değil. Milimetre galiba kullandınız diyor. Burada yazıcı devamlı çalışıyor. Kapatmak için yine burada güç tuşuna basılı tutuyorsunuz arkadaşlar. Işık gidiyor. Bağlantı koptu zaten gördüğünüz gibi. Yanında tekrardan söyleyeyim. Type-C şarj kablosu. Kendi içinde bir tane
Silip takmışlar yani içinde. Kutusu geliyor arkadaşlar. Yani orada seçerken silipleri de seçebilirsiniz ama silipler biraz pahalıya geliyor. Onun yerine direkt olarak buraya gelince bir kırtasiyeden de alabilirsiniz. Bu kadar arkadaşlar şimdilik. Görüşmek üzere.